Selamlar, sevgiler, saygılar. Witcher 3 Wild Hunt Blood and Wine DLC'sinde ikinci bölümdeyiz. Buraya gireceğiz ve burada kilerde canavarın buradaki cesetler gibi bıraktığı bir cesedin bir kurbanı bulup araştıracağız, inceleyeceğiz falan, ama onun öncesinde şurada isteğe bağlı olarak yaratık ansiklopedisinde Bruksa girdisini oku diyormuş. Bunu şimdi gördüm. Ona bir bakalım. Yaratık ansiklopedisinin kısa yolunu da bilmediğim için buradan böyle tek tek en baştaki yaratık ansiklopedisi. Neyse. Öbür tarafa doğru da gitseydim daha kolay olacakmış. Bruska nedir ki? Devimsi midir? Değildir. Ejdersi zaten değildir. Elementa da değildir. Bruska. Bunların hepsinin alfabetik olduğunu varsayıyorum. Ha, Bruksalar. Oo. Bunlar şey değil mi ya? Witcher 3 Wild Hunt çıkmadan önce bir fragman yayınlanmıştı. Bir trailer. Oyun içi olmayan grafiklerle. Orada bir işte abla böyle cadıya dönüşüyordu. Sonra ahır gibi bir yerde Geralt abimiz onunla kapışıyordu falan filan. Ölümden dönüyordu. Çok hızlı ve güçlü. Karakan iksiri içmeyi. Karakan. Şeyde vardı bir Karakan. Kartelin içinde. Karakan yine geldi buraya. Nasıldı hatırlamıyorum abi. Nerede iksir, simya. Karakanımız yoktur herhalde ya. Yapmamız gerekiyordur. Var mıdır? Envantere bir bakayım. Belki de vardır. Ya bunların da tek tek böyle öğeleri sırala diyor mesela. F alfabetik mi sıralıyor acaba? Tür, fiyat, ağırlık alfabetik yok. Yani öyle olsa daha kolay bulurduk. Karakan nerededir acap? Katakan. Bir dakika. Katakan mı? Yanlış okumuş olabilir miyim? Yanlış okumuş olabilirim. Ben yaparım böyle şeyler. Neydi? Ay tozu bombası. Karakan ya. Yok, Katakan değil ama ay tozu bombası. Ay tozu bomba. Vampir yağı. Karakan iksiri, vampir yağı. Ay tozu, vampir yağı, şu şişe. Yeşil sağ yatık şişe. Okey. Yeşil sağ yatık şişe. Hepsi sağ yatık bunların. Şu. Evet. Kullandım. Vampir yağı. Gelişmiş vampir yağı. Evet. Ve hangi bombaydı? Galiba o bombadan yok bizde. Yo, var. Var. Kaydettim. Hayır.
İptal ne? İptal. Kuzey rüzgarı değil. Ay tozu. Evet. Onu alalım. Ve haydi gazamız mübarek ola. Kasma yahu. Allah Allah. Biri daha öldü. Cesedi tutmuş, fırlatmış mı kapıyı açmak için? Ne yapmış öyle? Neyle karşılaşacağız? Heyecan yaptım. Çıplaksın sen ablacım yahu. Aa, o handaki abla arkamızdan geçti ya, böyle tanıyamadık. Daha önce görmüştüm falan dedi ama. Adamın elini mi yiyor? O insan eli de değil bu ya. Anam. Dövüşmek zorundasın. Artık o kadar yağ sürdüm, iksir içtim. Boşa mı gitsin? Ha, yanılıyorsun, aferin. Aha. Evet, o şeydeki gibi. Fragmandaki gibi. I cannot let you leave. Çirkin oldu bir anda. Oba. Bombe. Evet, o şeydeki bomba da buydu. Fragmandaki. Kaçarsın tabii. Korktun. Ya atlayamıyorum. Ah be, ıska, ıska. Oo. Bu bombayı attığım zaman bir süre daha görünür oluyor abla. Ama bombam bitti sanırsam. Iskaladın. Gülüyor mu? Ne yapıyorsun sen? Bana gülüyor mu sen? Sıkıştın oraya. Al işte. Al. Al. Nereye uçuyorsun? Oha! Emdi. Lan! Evet. Aynı şeydeki gibi. Fragmanda da emiyordu. Emdiği zaman zehirliyordu bizi. Hadi ama. Az kaldı. Ya kılıcım sanki içinden geçiyor ya, vuruş şeyi neden böyle? Hayalet mi sayılıyor bu? Yok, vampir sayılıyor. Vampir tozu bilmem nesi kullandım. Öldün mü ablam? Ablam öldün mü? Öldü. Öldürmeydik de iyiydi aslında ama yani. Şimdi bunun kafasını falan kesip atına takmaz herhalde. İyi dövüştük, güzel oldu. Bütün önlemlerimizi almıştık ama. Yani iksirimiz, yağımız, bombemiz hepsi vardı. Şimdi bunun bana bir sandık, hazine vermesi lazım. Yani bunlara da razıyım tabi de. Daha iyi bir şeyler bekliyordum. Yok mu hakikaten ya? Vay anasını, hakikaten yok. Bu ablanın güzel bir hazine saklaması gerekirdi ama koymamışlar. Cesedi bir inceleyelim şimdi. Leş kokması normal çünkü leş. Waterlogged. Both hands amputated. Body was quartered just as I thought.
Bunları öldüren bu abla değildi. Cesetleri getiriyor buraya, onları yiyor mu? Yoksa bu abla mıydı? Eğer ablaysa zaten katili öldürdük. Artık cesetleri incelememizin bir anlamı yok mu? Yani inceleyelim gene de. Evet, o eli kokluyordu az önce. Hatta insan eli bile değil bence. Vampir eli bence. Biraz canlı el. Wow. Kalp gibi atıyor el. Eli aldık. Sıra dışı kopmuş el. Creature that killed him had long claws, sharp as a witcher's blade. First sank its claws into the victim's heart. No Bruxa did this. Evet, Brooks'a yapmamış. Başka biri. For some time, head swollen, and something took a few bites out of it. Something in the throat. A pouch bulging with coins. Kese mi? Vay. Floren dolu, para dolu bir kese. Niye yutmuş onu boğazından attı? Allah Allah. Enteresan. Yalnız kafayı incele, gövdeyi incele, şeyler gitmedi. 3 seçenek vardı. İncelemeye devam mı edebiliyorduk acaba? Neyse. Artık çok geç. İncelemeye devam edemiyoruz, evet. Yani evet, buradan çıkacağız artık. Hazine yok, bu kadarmış. Nereden çıkıyorduk ya? Ha. Buradan geldik, şuraya baksak. Bir sürü varil var. Bu varillerin içlerinde ne var? Boş mu bunlar? Şarap mı var? Su mu var? Neyse. Görevi tamamladık. Yalnız çok güzel görünüyor. Bu DLC ile geldiğimiz bu haritada böyle daha değişik renk çiçekler falan. Havanın aydınlığının rengi bile farklı. Doğa farklı. Ve güzel. Yani sevdim. Farklı bitkiler var mı? Yok. Aynı bitki. Bu arada dünkü videoda söylemiştim. Bir gün boyunca internet yoktu. Yani herhalde bir bayağı maç var herhalde orada. Tezahürat sesleri, tribün sesleri geliyor. Yani normal, tamam. Yani belki bir arıza vardır, bir şey vardır, gider falan. Dün bütün bir gün boyunca sular da kesikti. Yani kuzen gelmişti benim Amerika'dan, 10 gündür falan İstanbul'daydı. Bir gün bizde de kaldı. Suların kesik olduğu gün işte. Ona sordum, o sadece Amerika'da değil. Ondan öncesinde Singapur'da, İrlanda'da falan birçok ülkede kaldı, gitti, çalıştı, gezdi, gördü falan, yaşadı. Yani Türkiye'de olmadığın süre boyunca hiç böyle elektrik kesintisi, internet kesintisi falan böyle şahit olduğun oldu mu diye ona sordum gittiğin ülkelerde. Boston'da şu anda. Artık Boston'da mı, ondan öncesinde Amerika'da başka bir yerdeydi. 3-4 yıldır Amerika'da, belki daha uzun süredir.
Sadece bir defa öyle 3-5 dakikalığına falan bir elektrik gitmiş. O kadar. Onun dışında başka hiç böyle bir kesintiye şahit olmadım diyor. Bizi de alıştırdılar sürekli kesintilere. Neyse. Hanginizle konuşuyoruz? Kimle konuşacağız burada? Ha, bunun yeşil. Need to speak to the Duchess urgently. All right, you scamps. Story's done. Go find your parents. But the Tamarin, what about the story of Rittik and the dragon? They're tales for another time. But take a good look at the man who stands before you now. This is Geralt of Rivia, the master witcher who lent his valiant hand to the defeat of the giant Goliath. Master Witcher, is it true virtue always trumps villainy? Not always. Could go either way. Sometimes virtue wins, sometimes villainy gets the upper hand. Still worth being good. But why? If it doesn't mean you'll win. Palmerin's story. Think back. A decent man attracts other good folk, makes friends he can count on. A rogue? Well, we can only count on other rogues. And who would you rather have for a friend? A man of virtue? I must agree. Now, that will do for questions. Go find your parents. Doğruyu söyledik ve güzel baş ettik çocuklarla. Our knight and highness has doubtless arrived at the tourney grounds to watch the battle in the arena. If we hurry, we'll be in time to speak with her before the spectacle begins. Cümbüş. Lead the way. Şu düşeşle bir görüşelim artık. Who's fighting? Nilfgaardian gladiators? Şimdi Harry Potter'cılık mı oynuyor? Not quite. As we'll soon see. O ne? Someone's gonna fight a Shelmar with only some bells on its tail to confuse it, slow it down. Whatever is the problem? The beast is a gift from the Emperor, no less. Yazık günah ama ya. Shouldn't torment the beast. How would you like to be dumped in an arena, blindfolded with a string of bells dangling from your ass? Pity a monster. You, a witcher. I slay monsters who are a threat to humans. You're out to humiliate one to entertain a crowd. Evet. No knight will gain any glory from this. Who's going to fight the beast? Guillaume, the young man you met. Yeah. Mentioned he promised his heart's capture a monster trophy. Great love demands great sacrifices. Let's go. Hadi bakalım. Canavarı da kurtaracak mıyız acaba? Belki bizi dövüştürecekler. I dedicate my imminent victory to fair Lady Vivian. Vivian. Ölme de Vivian'a saygını sunacaksın diye. The fight shall have to end first. We must wait. Nasıl sona eriyor dövüş? İkisinden biri ölünce mi? Yalnız bu tamamen zırh ya. Nasıl bir yaratıksa bu, ilk defa görüyorum. Armadillo diye bir hayvan var ya, ona benziyor biraz. Oh, wow. Bunda alkışlanacak ne var yahu? Damn it.
Yapma yahu. Dövüşecek miyim? Ama yani hem hayvanı... Lan o neydi? Az önceki abiye yapmadı böyle. Lan. Oho. Of ya. Onun da canı var Baron'un. Hiçbir işe yaramıyor. Show me what you got. Ne yapıyor ya? Oo. Toprağın altına mı girdi o? Ne yapıyorsun ya? Ölecek. Hadi ama Baron'un adamını öldürmemesi lazım.
Oha! Canım nasıl öyle birden gitti ya? Gördünüz mü? Bir anda sıfıra indi neredeyse. Oh be, öldü. Lan neredeyse ölüyordum. Baron'un adamının da ölmemesi lazım bir yandan. Onun da canı yarıya indi. Korktum yani. The Shelma lies defeated by Geralt of Rivia, master of the witchering trade. Behold, as the last gasps of life seep from the beast. Ha, daha ölmemiş. Yüzümüzde hala az önceki ablayla dövüşten önce içtiğimiz iksirin şeyi var, izleri. Canını bağışla. Monster's no threat. No need to kill it. A victor may always show mercy. It is his right. Long live Geralt the Merciful. Ama şey, yani can çekişen, bayağı yaralı, kan kaybeden falan bir hayvansa öldürsek miydi acaba? İyilik etmek adına. Aa, başkaları mı gelip öldürüyor? Ha, başka askerler geldiler, öldürdüler galiba gene de. The lad came damned close to dying. I'm fine. Not hurt at all. Vivian? Vivian? Smiled as befits a hero. Vivian orada. Speech clearly paints you. She approaches. Vivian kızı mıymış düşeşin? Geralt. We must... Dük yok mu burada? Düşeş dul mu acaba You düşeş? shall talk later in the medic's tent. Geralt, magnificent, breathtaking. Magnificent. Nerenin We knew aksanı that bu? to summon you was a brilliant idea. We are delighted, ravished to have struck upon you. And I'm truly honored. See to our young hero. Abla biraz hayal kırıklığına We uğramış must gibi. make off with Geralt. We should talk. We had been long awaiting your arrival. Had nearly lost hope. Then suddenly, that entrance, so spectacular. Your Grace, Shaelmars are dangerous creatures, even to knights in full plate armor. Nonsense. In Toussaint, knights have battled beasts for mere glory since time immemorial. True. Guillaume suffered a few bumps, scars, and bruises, but in return gained eternal glory as he who slew the monster. What about the crowd? Say the Shaelmar had vaulted into the stands. Would have been a massacre. Geralt, though we value your fortuitous intervention in the arena, we would remind you your services have been retained, and as shall soon become clear, you will be generously compensated for completing another Çok da task bizim altogether. işlerimize karışma. Burnunu sokma diyor. Your Grace, Haklı my da olsan. contract. I'd like to discuss it. Naturally, but not here. We shall need Damien. He led the investigation pending your arrival. But wherever could he be? Come, we must find him. Yok, öldürmediler, ha, iyi. İyileştirip serbest bıraksalar diyeceğim ama serbest bırakılacak bir hayvanata da benzemiyor yani. Bayağı tehlikeli olur, buradaki herkesi öldürür yani. Onu götürüp uzak bir adaya falan bırakmaları lazım. İnsan yaşamayan. Tell us, have you come alone? Or did Viscount Julian accompany you? Wish to see Dandelion, Your Grace? Yalnız nasıl bir DLC ise no. başlar başlamaz bir boss savaşı yaptık. İkinci bölümdeyiz. 2 tane boss savaşı yaptık. İkinci bölümde Yes, deeply regret İyi losing gidiyoruz. the lessons we so justly handed down upon him. If we could turn back time, we would make certain he sat in a tower till he rotted. No, we would ensure he was broken on the wheel, then drawn, hanged, and quartered. Ah, the very man we would entrust with these tasks. Damien de la Tour.
captain of my personal guard. Your Grace, Witcher. Greetings. Sorry to have to tell you, but the guardsman handling the last victim's body... I know already. The creature in the cellar of Corvo Bianco. Was it the beast? No. A Bruxa, a kind of vampire. Not the beast, but tied to it in some way. You know this how? Through careful analysis of the evidence, both on the riverbank and at Corvo Bianco. Do you mean to insinuate the investigation thus far has been Aynen sloppy? öyle. Geralt insinuates nothing of the sort. We must listen to him attentively. I examined the body of the beast's last victim. Might have found something. Need to analyze it. A quiet place, that's what I could use most right now. And maybe the help of an alchemist or a mage. Also like to hear all you know about the previous victims. Take it Sir Delatour is my man for that. Firstly, call me Damien, please. Secondly, you should know I spoke against summoning you here. Allah I've Allah, heard niye? much about you. You bring trouble, or thus far have, always. And we've enough trouble as it is. Bunlar da böyle komutan, egoları tavanda olan komutandan daha tehlikeli bir şey Without yoktur. an outsider's help. I've no doubt about it. Damien, we settled the matter of the Witcher's employ some time past. Definitively. Since you have broached it nonetheless, let us discuss Geralt's pay. Are the legends true? Do Witchers usually demand that which you find at home, yet did not expect? Her zaman değil diyelim. Hatta oyun boyunca hiç bunu talep etmedik galiba, değil mi? Kitaplarda böyle bir şey vardı. Oyunda onun muhabbeti pek geçmemişti. Ya da ben hatırlamıyorum. Disappointing. This law sounds rather romantic. On the other hand, on returning to the palace, we would likely find impatient petitioners or a set of sample fabrics for a new dress. Poor rewards both. I fear you'd not have much use for any of the surprises we are likely to come upon. Thus we've decided you shall receive the deed to a vineyard, Corvo Bianco, and the sum of coin. You will doubtless consider this adequate. Title to the vineyard shall be given to you at once. Surely you'll need lodgings while you hunt. The coin, however, will be yours only once you have slain the beast. Huhu, şeklin anahtarı. Seviye 40 olduk. Yaşasın. Is it now? The Chancellery's bungled things again, we fear. Not to be left unsupervised for one instant. Yet, in its mood, a morgue should present minimal problems to a witcher. What's more, nothing enhances a wine's reputation better than a grim legend. Thank you, Your Grace. I accept the contract, of course. But as I said before, I'll need some information. How'd it start? Who was the first victim? Crispy was the first to die. He was famed once for his many glorious tournament victories. Then he grew old, hung up his sword, and took to winemaking. Crespi was not loved by the wine merchants. He was ruthless in business and thought to cheat many a time. He asked us for a dispensation from all court ceremonies. We did not grant it. We could not. Once you've taken the oath of a knight, you remain a knight till death. How'd he die? Where'd they find the body? Quite unusual, the circumstance. He was at a feast when suddenly one of his fellow feastgoers noticed he was missing. The town watch found him an hour later. Allah Allah. Pek bir yaratık gibi değil yani. Cinayetleri işleyen. His sword hanging from his neck. He had died of wounds inflicted with claws, not a weapon. Allah Allah. Blows of great force. So he died suddenly, but the body was on its knees, meaning someone posed it. So it seems. Second murder. Tell me what you know. In the city there are certain nooks. No one reasonable ventures there after dark. Ramon Dulac's corpse was found in one such place. With the first murder, terror gripped the city. Its inhabitants grew wary, kept to safe areas.
Consequently, news of the second victim came to us from a group of concerned cut purses. Criminals fear the beast? Telling in a way. Take it you've excluded the possibility that Ramon died at the hands of these bandits. Do you believe me an amateur? Not hands, but claws killed Ramon Dulac. The wound was deep, clean. His body was found in the gutter, dressed in nightshirt and cap, a pillow placed under his head, and his sword replaced by Yatak a ısıtıcısı bed mı? warmer. Ramon Dulac, a knight who but a dozen years past was an advisor to our father, the Duke. Someone went to a lot of trouble to make him look ridiculous. Maybe revenge was the motive. It's not out of the question. Dulac had shady dealings with the criminal underworld, but no one ever came forth with concrete proof of any misdoings. So, first two victims were knights, best years behind them. The same could be said of the third. Sir Delacroix was wont to claim that in modern times knights face new challenges, enterprise being the latest addition to the chivalric virtues. He made a veritable fortune in the grain trade. Palmerin even nicknamed him Sir de la Stinch. Found a coin pouch on his body. Contained florins dating from various times, hailing from different provinces of the Empire. Delacroix loved coin, true, but had no patience for numismatics. İlginç. Lots of similarities between the victims. All the bodies were found in strange places, under extraordinary circumstances. Seems the murderer, whoever or whatever it is, has some meaning to convey. These were honorable men. We are horrified by the disdain, the disrespect with which they were treated. These were knights of Toussaint. Blast it. Might be the point. From what you say, none was a model of virtue. Ever considered that's what the beast's trying to draw attention to? All the murdered men were knights who swore fealty to the 5 chivalric virtues. And even if the Knights of Toussaint swear fealty to what virtues exactly? honor, wisdom, generosity, valor and compassion. O zaman 3 cinayet daha gelecek demektir. 5 virtues. Why are they so important to your knights? Strange question. Your Grace, forgive me. I'm a foreigner trying to understand another land's customs. You are forgiven. According to legend, the virtues we cultivate were bestowed upon us by the Lady of the Lake. How we truly came to espouse them, none remember. In Toussaint, we believe men of low birth should be simple-hearted and obedient. We expect much more, however, of our knights. They are to be soldiers and courtiers, lords and servants. Thus the need for clear moral guidelines. At the time of his dubbing, a knight vows to demonstrate throughout his life honor, wisdom, generosity, valor and compassion. Beast seems to be pointing up moral decay, denouncing it. Victims were all humiliated. Might have been murdered to emphasize their lack of specific chivalric virtues. Honor compromised by the pillory. Wisdom by ridicule. Generosity by a coin pouch shoved down a throat. It seems to fit, true, though not perfectly. Can't discount the theory if it's on the lips of everyone in town. Say our reasoning's right. Next murder will be just as showy and denounce the victim's lack of the 4th virtue, valor. We can also assume that victim will be an elder knight. Let's think. At the moment, all the knights are either at the tourney grounds or in the palace gardens. Tavşan avı mı? Our annual hare hunt shall begin there shortly. Hayır. Have you heard of the custom? Milton mentioned something. Seemed excited to prance around in a bunny costume. Not Doğru. sure why. Hang on. Strange circumstances. A knight advanced in years. The famed cowardice of rabbits. Could it be that simple? Is Milton de Peyrac Peyrain Eyvah, the eyvah. next victim? Milton also knew Delacroix. Told me so down by the river. Damien! To miss something so obvious. De Peyrac Peyrain, Crespi, Delacroix, and Delac formed the knightly team. It was years ago, but... Bu arada yüzümüzdeki bu toksik zehir şeyleri, izleri şeyden bir önceki dövüşten değil. Son dövüşte canım bir anda sıfırlandı ya, o anda panikle T'ye falan bastım. Elimdeki kırlangıç mırlangıç artık ne varsa içtim, muhtemelen ondan. They were a team?
They were close friends, tightly knit, and as such earned the trust of our father, the Duke. We often witnessed him turn to them with delicate matters. Later, their paths diverged. Unlikely to be a coincidence. Beast must know it too. It's a lead, I'm sure. Your Grace, we need to find Milton immediately. Rather problematic. You see, the garden entertainment. Bahçe eğlenceleri mi? Eyvah eyvah. Bir önceki DLC'deki düğün eğlenceleri gibi olmasın. The hare's hiding place is a carefully guarded secret. We must Eyvah call eyvah. off the game at once. First and foremost, we must remain calm. Damien, order the garden searched immediately, but discreetly. By no means can we disrupt the festivities. Panic will only incite the beast to strike sooner. Canavardan ziyade bir çeşit seri katil. Ya bir canavara işletiyor cinayetleri, büyüyle falan. Ya da kendisi işte kurt adamdır, vampirdir, bir şeydir yani, yarı insan, yarı canavar. Atlar hazır. Ne yapıyorsun? Ata binecek tabii ki, yani elbiseyle olmaz. Neydi bizim o bakış? Ablanın altında pantolon var sonuçta, şey değil. Donla kalmadı yani. Hatta tam böyle binicilik pantolonu gibi bir şey. Onlar da özel olur ya. DLC deyip geçmemişler adamlar, hakikaten özene bezene. DLC yapmışlar, bütün o karakter modellemeleri falan, yeni karakter modellemeleri var. Yeni müzikler var. Yeni bir harita, yepyeni bir görsel tasarım. Çok güzel olmuş. Bu arada dedim ya, kuzen hani dünyayı gezdi şöyle böyle, kesinti mesinti hiç rastlamamış falan. Ayrıca şunu da dedi, sizde internet çok yavaş dedi. Hele hele uploadlar dedi. Çok kötü. Çünkü normal standartlarda 2 megabit uploadumuz var. Ben bir video çektiğimde onun yüklenmesi 5 saat falan sürüyor, düşünün. Amerika'da download hızıyla upload hızı aynı dedi. Ve 200 megabit falanmış galiba. O adil kullanım kotası varmış ama bayağı yüksekmiş. Yani hiç şimdiye kadar aşmadım dedi. Sürekli işte Netflix'ten falan dizi izlememize rağmen, HD diziler izlememize rağmen dedi, şimdiye kadar hiç aşmadım dedi. Öyle download falan pek yapmıyor ama bayağı gerideyiz hakikaten. Anam! Nereye gideceğim? Takip edeceğim. Ben kılıcımı da tamir etmem lazım ama neyse. Line, çekilin yoldan. Ah, E'ye basacağım. Yine F'ye bas. Corner. We must go to where the game is being held. The participants must find a unicorn's horn, a golden fish and a phoenix egg. Tek boynuzlu at, unicorn deme bize. Başka şeyler çağrıştırıyor o. We've no other option, but time is of the essence, so we shall have to break the rules. Unicorn vardır, bir de Pegasus vardır değil mi? İkisi de ayrı ayrı şeylerdir onların. İkisi de at, biri boynuzlu, biri kanatlı. I shall show you where the hunt plays out. Then we will split up. You will get hold of the unicorn horn and the golden fish. Doğaya bakın ya, ne kadar güzel. But I nab the phoenix egg. That will be quickest. Tek boynuzlu at, boynuzunu... evet, o daha şey bize. Unicorn. How do I catch it? It's terribly skittish, true, but I'm sure you will find a way to earn its trust. It turns around over there. Look. Vay.
Ben şey yaparım ya. Do I need a rod or a net? Please, it's not a real fish. İgni değil de öbürü neydi ya? Towards the water. See the lights? The hunters Quen. want to hook the fish from boats. Quen işaretiyle You must simply dive in and sakinleştiririm find atı. it. Suya mı dalacağım, yapma yahu. The Colton fish and the horn both contain things or clues that will help us find Milton. Once you have fish and horn, find me among the other Phoenix encounters. All clear? Then let's get to Diğerini de biz bulsaydık ya. Yani birini seçince öbürünün ortadan kalkması kötü olmuş. Neyse. Önce şey yapayım, şu envanter. Kaç? %5. Ölmüş bu kılıç. Daha haberim yok. %95 olacak. Ben bu ölü kılıçla mı dövüştüm az önce şeyle, canavarla? Ondan o kadar yavaş demek ki öldü. Artı %25. Ha. Vampir yağının etkisi hala mı devam ediyor? Hadi canım. Ama 0. 40'ta 0 diyor. 40'ta 0 ise niye orada hala gösteriyor ki? 40 vuruşluk belki de. Olabilir mi acaba? Her vuruşta bir tanesi gidiyor olabilir. Olabilir. Neyse. Neyse. Bu nasıl? Bunu pek kullanmadık. %85 iyi. Toksisitemiz %0. %0 iken mi iyi? Fullken. Yok, %0 iken iyi. Şu anda %0. Tamam. Yüzümüzdeki şeyler gitmiş o zaman. Evet. Burada ben kaydedeyim. Oyunu kaydet. Kaç dakika olmuş? Bayağı olmuş. İyi. Önümüzdeki bölüm devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.